Atina'dan günaydın. Valla güzel bir uçuş oldu. Küçük dar bir uçaktı ama uçuş güzeldi. Ve şimdi Atina'dayız. Aslında bizim Atina'ya gelmek gibi bir planımız yoktu. Her şey aniden gelişti. Harika bir şey ya. Şehri bisikletle dolaşıyorlar bir rehber önderliğinde. Keşke tüm şehirlerimizde böyle bir şey olsa. Evet, nerede kalmıştık? Atina'ya gelmeyi planlamıyorduk. Her şey birdenbire gelişti demiştim. Neden Atina'ya geldik? Neden geldin? Her şey Orçun'un Hülya'ya hadi gel sana bir sergi yapalım demesiyle başladı. Dedi ki Orçun, sana 24'ünde saat 7'de açılış yapıyoruz. Ve benim için yoğun bir mesai başladı. Tabii serginin sanatçısı olduğu için mecburen Barcelona'ya gidecek. Tabii Atina'ya gelmişken de bir takım ziyaretler yapalım dedik. Bugün uzun süredir görmediğim eski patronum Murat'ın Atina'daki dükkanına uğrayacağız. Tabii Murat'la buluşunca sohbete daldık vesaire. Pek bir şey çekemedim ama önemli de değil. Çok sevdiğimiz biriyle buluşmuş olmanın tadını çıkardık. O vakitte bize kalsın. Şimdi zamanını hatırlamıyorum ama Bozcaada'yı böyle almıştık. Ve kafamda orasıyla ilgili hayaller kuruyorum. Hayatımda ilk kez, iş hayatımda ilk kez yıllık iznimi 2 haftasını birleştirerek böyle bir 15 gün Bozcaada'da vakit geçirmek istedim ki gündelik hayatı karışayım. İşte orada yaşanır mı yaşanmaz mı böyle bir test edeyim, bir sınavdan geçireyim kendimi diye. Bozcaada'ya gittim ki o dönem evin kredi borcunu ödüyordum. Çok büyük harcamalar yapamazdım. Daha doğrusu kredi borcum kalmamıştı fakat cebimde biraz para olsun diye yine hayatımda, iş hayatımda ilk kez ajanstan yüklü miktarda bir avans çekmiştim. Ajans da böyle her ay benden onu maaşımdan düşerek geri alıyordu, öyle ödüyordum. Tatilimin 3. günüydü, bir telefon geldi. Ajansta böyle iyi pozisyonda olan 3 mesai arkadaşım ayrılmış. Tabii bu tip durumlarda içeride ufaktan bir kaos olur, fısıldaşmalar olur, dedikodular olur. Zaten arayan Murat'tı. Dedi ki Joka 2 hafta değil de tatilini 1 hafta yapsan rica etsem olur mu dedi. Ben de tamam dedim. Sabah kalktığımda da Bozcaada'dan ayrılmak üzere feribot sırasına girmiş araçları gördüm. Dedim ki ne bekliyorum? Hemen eşyalarımı topladım. Arabaya atladığım gibi sıraya girdim. Ertesi sabah da ajanstaydım. Zaten erken dönmeme şaşıran bütün arkadaşlarım etrafımı sardı. Joka biliyor musun ne oldu falan filan dedim. Biliyorum. Sakin, herkes işinin başına dönecek. Derken Murat beni gördü. Görür görmez de böyle omzundan çok büyük bir yük kalkmış gibi oh dedi. İyi ki geldin dedi. Ay sonu geldiğinde muhasebe benim maaşımı tam ödedi. Ben dedim ki bir yanlışlık var. Kesmeniz gereken meblağı kesmemişsiniz. Bana dediler ki hayır Joka bize bir borcun yok. Murat Joka'ya tam maaş verin dediler. Vallahi ben de bir derin oh çektim. Yani öyle bir patrondu Murat. Patrondan öte biraz arkadaş, dost, kadir şinas, hal hatır bilir. Öyle bir adamdı.
Dans edelim mi tatlı çocuk? Elbette. Atina çok güzel bir şehir ya. Gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Madem Barcelona'ya gideceğiz, vizemiz Yunanistan. Kosa'da bir kere geçmiştik. Dedik ki Selanik'e falan mı gitsek, yani Selanik üzerinden mi Barcelona'ya gitsek? Yavaş yavaş bir plan yaptık ama en nihayetinde Atina'da karar kıldık. Hem burayı böyle daha doya doya yaşamak istiyorduk. Hem geçen sefer geldiğimizde aşağı yukarı 40 derecelerde falan dolaşmıştık. Şimdi daha önce hiç keşfetmediğimiz akşamlarını, gecelerini bir keşfedelim diyerek yeniden Atina'ya geldik. Güzel oldu çünkü az çok sağ solu bildiğimiz için nerede oturulur, nerede yemek yenir, nerede konaklanır bunları da biliyoruz. Bu insanı çok iyi hissettiriyor. Dolayısıyla bildik, tanıdık bir yere gelmek o anlamda çok güzel oldu. Dün Murat'la konuşuyoruz böyle. Bu birbirine çok benzeyen iki kültür, yemekten işte yaşayış biçimine. Ama mesela kahvaltıda Yunanistan'da zeytin bulmanız zor. Çay çok daha zor. Ben de böyle bir çay sevdasına dur ya burada çay içelim falan dedik ve Hülya'yla dün marketten çay aldık evde çayımızı içelim diye. Ben de şu görüntüyü kaydetmek üzere işte düzenimi kurdum falan. Elimdeki çay bardağını yanlışlıkla yatağa bıraktım. Çay yorgana döküldü. Hemen yatağı kurtarmak üzere harekete geçtim. Fakat yorganın üzerinde duran laptopumu unutmuşum. O da alttan bir yerden çay almış. Sıvı teması sebebiyle de laptopum artık mort. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız laptopum tamir edilmiş olacak. Öbür türlü bilmiyorum ne zaman yayınlanır. Bisiklet görünce keyfim yerine geliyor. Dün birkaç dakikalığına böyle hayata küstüm gerçekten. Makinem arızalanınca hiçbir şey yapamayacağım. Zaten bugün pazar. Tamir ettirme şansım yok. Salı günde Barcelona'ya uçuyoruz. O yüzden anın tadını çıkaracağız. Zaten böyle güzellikler beni çok mutlu ediyor. Bugün bir güzellik daha yapacağız. Dün nasıl Murat'la buluştuysak bugün de çocukluk arkadaşım Mihail'le bir araya geleceğiz. Evet. Şey gidemedi. Ay böyleydi o yol. Şaka yapıyorsun yani. Kim? Nasıl çıktı böyle yukarıya kadar ya? Daha kilolu değil miydi? Daha kilolu da. Daha kilolu. Zayıflamam lazım falan diyor. Vermiş. Anlattığım böyleydi de. Ben de iyice gördüm. Vermişim. Ya o yüzden kızlar bakıyor bana ya. Hadi kale. Bakar ya bana. Böyle bakıyorlar ama. Kaçta? Yalnız burada bir adet var, elle yiyorsunuz yani hepsi yani. Öyleydi zaten. Yani aldım ya, bak şu mu çocuk? Burada Atina'da Murat ve Mihail'le buluşunca bir şeyi fark ettim. Videolarımda sıklıkla eski hikayelerimi, anılarımı anlatıyorum. Hatta zaman zaman tekrar da düşüyorum. Oysa yeni hikayeler, anılar konforlarımızın dışarısında bizi bekliyor. Yani Atina'ya sadece eski anıları anmak için değil, tam tersine üzerine yenilerini eklemek için çağrılmışız. Çünkü yeni anılar, yeni hikayeler yaratmak için hareket etmek gerekiyor. Zaten tersi yaşlılık alameti. Bu güzel şehirden yepyeni anılar ve hikayeler biriktirerek ayrılıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Ben paylaşmayı unuttum ya.